Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok şık bir beşgen motif modeli çalışacağız. Daha önce bu modelin karesini, altıgenini çalışmıştık. Bugün de beşgen modelini çalışacağız. Arkadaşlar gerçekten yapımı çok kolay ve istediğiniz kadar büyütebileceğiniz bir model. Ben hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Koton ip kullandım. Krem rengi ve batik ip kullandım. Sizler istediğiniz tür iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. Tığ numaram 2.50 milimlik tığ. Bu videoyu mümkünse kaydedin, beğenin. Daha sonra bu motiflerle çok güzel projeler hazırlayacağız. Emin olabilirsiniz. Hemen şöyle tersini de göstermek istiyorum. Tersi de çok şık. Evet arkadaşlar, isterseniz bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce her zamanki hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem videoların devamlılığını sağlamış olursunuz hem de bana büyük bir destek olmuş olursunuz diyorum. Ve hemen bu muhteşemliğin, bu muhteşem motifin yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum ve tığımı halkamın içinden geçirip bir düğüm atıyorum. 2 tane zincir çektim ve halkamın içine çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincirim var ve tekrar halkamın içine batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Beşli motif yapacağımız için, beşgen bir motif yapacağımız için 5 tane grup oluşturacağım. Şu anda 3. grubu yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 tane grubum var. 2 zincir çekiyorum. 4. grubu yapıyorum. İki zincir çekiyorum ve son olarak 5. grubu yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzan. Hemen sihirli halkamın ipini tutup şöyle çekiyorum ve ortayı iyice küçültüyorum. Burada ben hemen ortada bitirmek için tığın başını doluyorum. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. İkili trabzan yaparak bu sırayı bitiriyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Hemen şöyle tersini çeviriyorum. Sihirli halkamın ortasını iyice kapatıp herhangi bir ilmeğe battıktan sonra bir düğüm atıyorum. Çözülmemesi için. Daha sonra ipimi saklıyorum. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Ben üstünkörü saklıyorum. Video uzamaması için ipimi kesiyorum. Şimdi diğer batik rengime geçiyorum. Batik ipimi aldım. İpime bir düğüm atıyorum. Ve hemen gördüğünüz ilk gruba, herhangi bir grup olabilir. Şöyle 3 trabzanlı grubumu, ilk trabzanın boşluğuna baktım. Bu şekilde kapatıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Tığın başını doladım. Bu grubun birinci değil, ikinci trabzanın beline doluyorum. 1, 2, 3 ve dörtlü bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim ve hemen arkasındaki boşluğa batıp, hatta şu ipi de şöyle yürütelim. Sık iğne ile kapatıyorum. Hemen karşıya geçişte 1, 2 zincir çektim. Tığın başını doluyorum. Tığın başını dolamayalım. Hemen karşıdaki grubun ilk boşluğuna battım. Sık iğne ile sabitledim. Tığın başını doladım. Bakın yine gruptayım. Grubun, şu üçlü grubun ikincisinin beline doluyorum. 1, 2, 3, 4'lü bir fıstık yaptım.
Fıstığı tek seferde kapattım. Bir zincir çektim. Hemen arkasındaki boşluğa batıp sık iğne yaptım. 1 2 zincir. Hemen karşıdaki grubun ilk boşluğuna batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Tığın başını doladım. Ve hemen ikinci trabzanın beline dolayarak dörtlü bir fıstık yapıyorum. Modeli ikinci sırada tamamen öğrenmiş oluyorsunuz zaten. Bu şekilde, daha doğrusu ikinci fıstık sırasında. Burada 2 zincirim var. Hemen karşıdaki grubun ilk boşluğuna battım. Ve yine fıstık yapıyorum. Buraları kesmek istemedim. Şu ilk sıralar iyice anlaşılsın diye. Evet. Tek seferde kapattım. Bir zincir ve hemen arkasındaki boşluğa sık iğne. 2 zincir. Bakın şunu şöyle kenara çekiyorum ve hemen ilk boşluğa battım. En keyifli olan da hiç iplerimizi kesmemize gerek kalmıyor. Bu şekilde öre öre devam ediyoruz. Hemen son fıstığımı da yapıyorum. Bir kere de kapattım. Bir zincir. Hemen arkadaki boşluğa battım ve kapattım. 1 2 zincir çektim. Önümdeki fıstığın hemen şöyle arkasındaki ilmeklere batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. Hemen ilmeğimi uzatıyorum ve krem ipime geçiyorum. Krem ipte bakın hemen şöyle iki fıstık arasındaki 2 zincirlik bölümdeyim. Buraya şöyle bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Burada 2 zincir çektim. 2 zincirlik bölüme çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum aralarda. Hemen diğer boşluğa geçtim. Bakın 2 zincirlik şöyle gruplarımın ayrım noktası burası ve burada 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Arada bir zincir. Eğer marullanma yaparsa bu ara zincirleri çekmeyebilirsiniz. Zincir çekmeden direkt devam edebilirsiniz. Marullanma da yapabiliyor eğer ip uygun gelmezse. O yüzden bu ara zincirleri kendiniz ayarlayabilirsiniz. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan. Tüm boşluklara bu şekilde devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi. Bakın şu şekilde sona doğru geldim. Burada yarım bir köşe yapmıştım. Burada bir zincirimi çekip hemen yarım köşemi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak. Tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. İkili trabzan yaparak buraya da 2 zincir çekmiş oldum. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım ve batik ipime geçiyorum. Şu şekilde. Çok pardon. Bakın yine gruplarım, bakın 3 tane ikili trabzan, hemen şöyle birinci trabzanın ilk boşluğuna batıyorum. Hemen orada ilmeğimi çıkardım. Bir zincir çektim. Evet. Şimdi burada ilmeğimi uzatıyorum. Tığın başını doluyorum. İkinci trabzanın beline dolayarak fıstık yapıyorum. Yine dörtlü fıstık yapacağım. Sizinle konuşurken fazla veya eksik fıstık yapabilirim. Onlara takılmayın. Fıstığım dörtlü.
Hemen arkasındaki boşluğa battım. Sık iğne ile kapattım. Burada yine bir zincirim var. Ama marullanma yaparsa dediğim gibi eğer krem renkte zincir çekmiyorsak fıstıkta da çekmeyeceğiz. Yani bu arada kaç zincir çekiyorsak fıstıkta da o kadar zincir çekeceğiz. Burada ben altta bir zincir çektiğim için fıstıkta da bir zincir çekiyorum ve hemen karşıdaki grubun ilk boşluğuna battım. Sık iğne ile kapattım. İlmeğimi uzattım. İkinci trabzanın beline dolayarak dörtlü bir fıstık yapıyorum. Evet. Bir kere de kapattım. Bir zincir çektim. Hemen burada arkadaki boşluğa batıp kapatıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Şimdi karşıya geçişte burada 1 2 şuralarda 2 zincir çekmiştik. Fıstıkta da 2 zincir çekiyorum. Karşıdaki grubun ilk boşluğuna battım. Sık iğne ile kapattım. Ve ikinci trabzanın beline fıstık yapıyorum. 2 3 ve 4. Bir kere de kapattım. Bir zincir arkadaki boşluğa batıp sık iğne ile sabitledim. Burada arada bir zincir karşıdaki ilk boşluğa battım ve fıstık yapıyorum. Eminim bu bölümde anlaşıldı. Evet. Kapattım. Aradaki boşluğa battım. Burada 2 zincir ve karşıya geçiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. Burada 2 zincir çekiyorum ve hemen karşıdaki fıstığı şu arkasındaki 2 ilmeğe batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım ve krem renge geçiyorum. Krem renkte yine bakın burada 2 zincirlik bölümü yani köşe. Hemen buraya şöyle bir sık iğne ile başladım. 2 zincir ve yine yarım köşe ile başlayacağım. Yani çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Arada bir zincirim vardı. Hemen bakın burası köşe değil. Burası aradaki bir zincirlik boşluk. O yüzden buraya ben sadece 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Yine köşeye denk geliyorum. Ve köşenin içine batarak yine bir köşe oluşturuyorum. 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. 3 tane ikili trabzan. Şimdi yine boşluğa geldim. Burada bakın bir boşluğum var. Bu boşluklar her bir krem sırasında fazlalaşacak. Fıstıklarda fazlalaşmıyor. Krem iple ördüğümüz bu ikili trabzan sırasında bir tane artacak. Bir zincirimi çekmedim. Bir zincirimi çekerek hemen buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir ve köşeye geldim. Köşede yine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde ilerleyeceğim sıra boyunca. Sıramın sonuna geldim. Tığ başında oluyorum. Bir zincir çektikten sonra ve köşemi tamamlıyorum. İlk yarım köşeyle başladığımız için bitişte de köşemi tamamlıyorum. Tığ başında doladığım ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. İkili trabzan yapıp bir zincir çektim ve ilmeğimi uzattım. Şöyle zaten modelin güzelliği ortaya çıktı. Evet. Hemen burada şöyle bakıyorum ipimin yönü hangi gruba yakın. Hemen o gruba şu şekilde de yapabilirsiniz. Beyazla yaptığımız gibi de yapabilirsiniz. Şu şekilde kapattım. İlmeği uzattım ve ikinci trabzanın beline dolayarak yine dörtlü bir fıstık yapıyorum. 3
ve 4. Bir kere de kapattım. Bir zincir, aradaki boşluğa batıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Burada yine bir zincirim var. Hemen ortadaki ilk grubun boşluğuna battım. Sık iğne ile kapattım. İlmeğimi uzattım ve ikinci trabzanın beline şu şekilde dolayarak dörtlü fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Bir zincir, aradaki boşluğa sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çekiyorum ve hemen şuradaki grubun ilk boşluğuna battım. Yine anlayacağınız aynı şekilde ilerliyoruz. Aralarda bir zincir, köşelerde 2 zincir, fıstık sırasında da. Bakın buraya geldim. Burada 2 zincir çekiyorum. Hemen diğer grubun ilk boşluğuna batıp fıstık yapmaya başlıyorum. Bakın şu iki köşenin arasında bir tane şöyle grubum olmuş oldu. Fıstık ve ikili trabzan grubu. Bir üst sırada 2 tane olacak. Bir üst sırada 3 tane olacak. Bu şekilde istediğiniz boyutlarda büyütebileceksiniz. Ben bu sırayı tekrar bitirip bir üst sırayı da göstermek istiyorum. Sıramın sonuna geldim. 2 zincir çektim. Ve yine fıstığın arkasındaki ilmeklere batıp kaydırma yaptım. Bir zincir ilmeğimi uzattım. Ve yine krem rengi geçiyorum. Burada yine 2 tane zincir çektim ve tabii ki yarım bir köşe yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Arada bir zincirim var. Bakın burada artık 2 tane grubum var köşelerin aralarında. Şöyle 3 tane ilk boşluğa. Arada bir zincir, 3 tane diğer boşluğa. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve köşeleri yapıyorum. Köşeleri biliyoruz. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. 2 zincirimi çektim. Ve 3 tane ikili trabzan yaparak köşemi de yapıyorum. Bakın şöyle zaten görünüyor 2 boşluk. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Evet arkadaşlar, modelim bu şekilde. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde istediğiniz kadar döne döne devam edebilirsiniz. Ben bu sıradan sonra bir sıra daha fıstık sırası yapacağım. Daha sonra bir sıra ikili trabzan sırası yapıp daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben fazla büyütmemeye karar verdim. Şöyle küçücük bir motif çok hoşuma gitti. Zaten buraya kadar da öğrendik. Bundan sonrasını istediğiniz gibi büyütebilirsiniz. Ben artık burada motifimi bitirmek istiyorum. Eğer yelek, hırka, çanta ne yapacaksanız bundan sonra bir tane yapıp devamında birleştirme sırasına geçeceğiz. Burada 2 zincir çekiyorum. Artık bu şekilde burayı birleştiriyorum. Sık iğne sırası yapacağım. Neden? Motif şu anda sadece motif gösterdiğim için motifin güzel görünmesini istiyorum, o yüzden. Ama sizler yapacağınız projede bu sık iğneyi yapmayabilirsiniz. Hemen renkli ipimi şöyle kesmek istiyorum. Bitirdiğim için. Daha sonra şunu bir düğüm atacağım. Şöyle. Hiç ip kalıntısı gördüğünüz gibi yok. Evet, çok şirin olmadı mı, bakar mısınız? Bundan çok güzel hırkalar yapabiliriz bence. Evet. Şimdi burada bir zincir çekiyorum, dibine batarak tüm etrafını sık iğne yapacağım ve tek tek
trabzanların tepelerine batarak. Burada birer zincir vardı. Bu birer zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzan tepelerine birer tane, şu hemen ara boşluğa da bir tane. Bu şekilde devam ediyorum. Eğer sık iğneli sıra hoşunuza giderse böyle sık iğne yaparak da devam edebilirsiniz projelerinizde. Sık iğne sırasında da yine karşıdaki motifi hemen yanınıza alıp bu şekilde birleştirme yapabilirsiniz. Köşede bir tane sık iğne, 2 zincir ve aynı köşenin içine bir tane sık iğne yapıyorum ve daha sonra sık iğnelerime devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Yine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne sırası yapıyorum ve burada ilk sık iğneye batıyorum, kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çektim. Burayı iğne yöntemiyle de iğne ucuna takıp kapatabilirsiniz daha düzgün bir geçiş sağlamak için. Bu tamamen size bağlı. Ve şöyle ipimi gizliyorum. Bu modeli gerçekten ben çok seviyorum. Az önce şöyle tersini gördüğümde tersi çok hoşuma gitti. Acaba sadece fıstık yapmadan bu modeli çıkarabilir miyim diye düşündüm. Nasıl yapabilirim diye düşünüyorum teminden beri. Ama deneyeceğim. Şöyle fıstık yapmadan bu bölümü şu şekilde kullanılacak hale getirmeyi düşünüyorum. Çünkü tersi de çok hoşuma gidiyor bu modelin. Evet, şu şekilde saklıyorum. Ve yeterli. İpimi kesiyorum. Henüz ütü yapmadım. Videonun başında zaten ütülü halini görmüşsünüzdür. Gerçekten çok güzel, bakar mısınız? Daha önce yaptığımız altıgen modelde hemen yanımda. Onu da şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem. Kare motifini ve altıgen motifin yapım videosunu link olarak hemen videonun altına ekliyorum. Tıklayarak onları da izleyebilirsiniz. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.